Bugün bayram, hepimizin şeker bayramı kutlu, sağlık ve huzur bir ömür sizinle olsun. Biliyorsunuz efsaneler ölmez. Biz de bugün efsane bir etli pilav yapacağız. Mutlaka bu tarifi not alın. Pirinci ıslatarak tarife başlayalım. 1,5 su bardağı pirinç, biraz tuz, hemen karıştıralım. Üstüne geçecek kadar sıcak su. Pirinci bir gün filan suda bekletmeyeceğiz. Sadece malzemeleri hazırlayana kadar köşede sırasını beklesin. Et olarak yarım kilo kuzu pirzola kullanacağız. Kuzu eti kokuyor, yiyemiyorum diyenler, ben de sizin gibi kuzu eti normalde yiyemiyorum. Ama benim yaptığım gibi kuzunun kıvırcık cinsini kullanırsanız ve doğru pişirirseniz hiçbir sorun kalmaz. Pilavın çok lezzetli olması için pirzolanın kemiğinden en basit şekilde bir kemik suyu yapalım. Sadece ama sadece şu 3 parça pirzolanın kemikleri kemik suyu için yeterli. Kemik suyumuzun çok daha lezzetli olması için ufak bir soğan ikiye bölelim sos tavamıza. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ocağın altını şimdi yakıyorum. Önemli nokta, oda sıcaklığında su kullanıyoruz. Zeytinyağı. Daha sonra tuzluyoruz. Koray, eti tuzlayınca sertleşmez mi? Şöyle bir kafa karışıklığı var. Tencere yemeklerinde kullanacağımız etleri tuzlarsak sertleşir. Ama stick tarzı, ızgara tarzı yapacağımız etleri tuzlayabiliriz. Hemen öbür tarafını da yağlıyoruz. Yeniden tuzluyoruz. Ve bu tarafını hem tuzluyoruz hem de karabiberliyoruz. Şöyle güzelce bir mühürleyelim. Süreyi de gösterelim. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Bakın 40. saniyede iz vermek için pirzolamın yerini değiştiriyorum ama aynı yüzü değiştiriyorum. 1,5 dakika olduğu zaman etlerimi çeviriyorum. Gayet yakışıklı iz vermişiz. Toplam 3 dakika gibi düşünün. Yeniden iz vermek için etimi çeviriyorum. Yani 1,5 dakika gibi düşünebilirsiniz. Toplam 3 dakika her iki yüzünü kızarttık. 3. dakikada etleri alabiliriz artık. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Yalnız gayet yakışıklılar gördüğünüz gibi. Esasında bütün eti döküm tavada mühürleyebilirim ama herkesin döküm tavası olmayabilir. O yüzden çelik tavada devam edelim geri kalan pirzolayı mühürlemeye. Hemen yağlıyoruz, tuzluyoruz. Diğer tarafını yeniden yağlıyoruz. Ve bu tarafı hem tuzluyoruz hem de karabiberliyoruz. Döküm tavada kalan lezzeti de hemen buraya aktaralım. Her zaman söylüyorum, ufak detaylarda saklı lezzet. 1 dakika sonra etin diğer tarafını çeviriyoruz. Toplam 3 dakikada etimiz hazır. Yalnız şu etin bütün parçanın lezzetini tavaya bırakalım. Yine her iki yüzünü 1,5 dakika, toplam 3 dakika yeterli. 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı. Siz 3 parça attığıma bakmayın. Toplam 1 yemek kaşığı tereyağı. Pirincinizi ne kadar çok kavurursanız
O kadar lezzetli pilavınız olur ve o kadar tane tane olur. En az 3 dakika kavuruyoruz. Kazısanız da çıkmayan bu parçaları sakın unutmayın. Bunların hiçbiri kalmayacak. Tavanız tertemiz olacak. Yöntemini göstereceğim. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Kavurmaya devam. Bir 3 dakika daha kavuruyoruz. Toplam 6 dakika. Kesinlikle yanmaz. Hiç dert etmeyin. Toplam 5-6 dakika kavurduktan sonra pilavı hemen başka bir cam kaba alalım. Bakın hala tavanın altı temiz değil, görüyor musunuz? Hala kalıntıları var. Bu arada kemik suyumuz hazır. İşimizi görecek kadar kemik suyu yapmak işte bu kadar basit. Soğanlarla işimiz bitti. Kemikler Rıfkı'nın payı. 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Koray, çok yağlı olmuyor mu? Kesinlikle yağlı olmuyor. 1 orta boy soğan. Hemen yemeklik şekilde doğruyoruz. Soğanları doğrarken tereyağı yanmasın diye tereyağını beklettik. Şimdi atıyoruz 1 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi buraya dikkat. Tavamızda parçacıklar vardı değil mi? Bu arada tuz. Çelik tavanın neden yemek yaparken çok daha lezzetli olduğunu şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın şu karartıyı görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi lezzet bombası olarak geri dönecek. Soğan bütün tavayı temizleyecek. Dikkat ediyor musunuz? Tertemiz oldu. Bütün lezzet soğana geçti. Tamamen deklaze ettik. Önemli nokta, 5 dakikadır kavuruyorum. Soğanı iyice karamelize ettikten sonra pilavımı tekrardan tavaya alıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra çelik tepsiye 1 çay kaşığı kadar tereyağı, pirzolanın yağıyla bütün tavayı yağlıyorum. Pilavı koymadan önce ilk başta etleri tepsiye diziyoruz. Nasıl şekil vermek istiyorsanız size kalmış. Daha sonra pilava ekliyoruz. Yine aynı bardakla, pirinci ölçtüğümüz bardakla yarım bardak et suyu kaşık yardımıyla, şeklini bozmayalım pilavımızın. Yani toplamda yarım su bardağı kemik suyu, 1,5 su bardağı sıcak su kullanıyoruz. ...40 dakika 200 derece alt üst fanlı. Şöyle bir açalım. Şu anda açıyorum ama siz bana bakmayın. Fırınlara göre değişiklik gösterir. Baştan söyleyeyim. Peki nasıl anlayacağım Koray piştiğini? Yarım saatten sonra çıkartıp bakacaksınız. Hiç korkmayın. Bazıları yemek yapmayı öcü gibi görüyor. Oysa ki çıkartıp bakabilirsiniz. Bakın şöyle açacaksınız. Hiç su var mı? Yok, görüyor musunuz? Devam edelim, şuradan da bakalım. Hiç su kalmış mı? Kalmamış ama kuru da değil. Bunu istiyoruz. Ve bak nasıl tane tane, daha şimdiden dinlendirmeden. Şöyle bir kapatalım. Görüyorsunuz değil mi? Dikkat etseniz dağılmıyor. Diriliği ne kadar iyi. Tam pişirmişiz. Koray, peki tamam, hemen yiyebilir miyim? İsterseniz yiyebilirsiniz. Ama mükemmel pilavı kovalıyoruz. Dinlendiriyoruz. 15 dakika sonra çevireceğiz. İnşallah bizi mahcup etmez. Koray, bunu nasıl servis yapabiliriz? Şöyle. İsterseniz böyle servis yapabilirsiniz. Pilav tane tane olmuş mu? Nasıl? Görüyorsunuz değil mi? İlk lokma her zamanki gibi sizin. Kendim yiyeceğim zannettiniz değil mi? Açın ağzınızı. Etsiz olmaz. Açın ağzınızı. Güzel olmuş değil. Muhteşem olmuş. Bizim kanalı izleyenler bilir ne kadar iyi olmadığını her zaman söylerim ama efsane. Ya böyle bir şey olmaz. İnanın böyle bir şey olmaz. Şunu yapıp yarışmaya katılsanız ikinci olma şansınız yok. O kadar iyi. Et
sulu sulu bir pilav arabasında bile hayatınızdaki en iyi pilavı yiyebilirsiniz. Ama önemli olan her zaman bunu çıkartabilmek. Ya o kadar iyi olmuş ki. Hala izleyip abone olmayan vicdansızlar. Olmayın bakalım, olmayın. Nereye kadar olmayacaksınız? Hepimizin eline sağlık. Tekrar herkese selamlar. Bu Fikri mahallenin harbi kabadayısı. Kavga mı edeceğim? Ters bir durum mu var? Fikri'yi yanıma almadan hiçbir yere gitmem. Bugüne kadar da beni hiç mahcup etmedi. Her olayın içinde. Olay varsa Fikri kesin orada. Fikri yaşlandı, biraz zayıfladı. Zaten içerideydi uzun zamandır. Yeni tahliye oldu. Bu arada Fikri Rıfkı'nın babası. Fikri, Rıfkı nerede oğlum? Bak kıllanıyorum ha. İnşallah bir şey yapmadın. Rıfkı 2 gündür ortada yok. Bakalım nereden çıkacak. Aha. Bak. Bak çakala beni izliyor. Rıfkı da burada. İçimiz rahat. Onlar pirzolanı yerken. Saat sabahın 4'ü. Herkese günaydın.